Tarihteki isyanlardan ve yangınlardan 2 kere yıkılmış ve tekrardan üçüncüsü olan ve günümüze kadar ulaşan Ayasofya yapılmıştır. Ayasofya adındaki Aya sözcüğü kutsal azize, Sofya sözcüğü ise herhangi bir kimsenin adı olmayıp eski Yunanca'da bilgelik anlamındaki sophos sözcüğünden gelmektedir. Dolayısıyla Ayasofya adı kutsal bilgelik ya da ilahi bilgelik anlamına gelmekte olup Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın 3 niteliğinden biri sayılır. İlk Ayasofya inşaatını Hristiyanlığı imparatorluğun resmi dini ilan eden Bizans'ın ilk imparatoru 1. Konstantin tarafından başlattırılmış olsa da 15 Şubat 360'da oğlu 2. Konstantin tarafından tamamlanmıştır. 1. Ayasofya, geleneksel Latin mimarisi stilinde bir sütunlu bazilika olup çatısı ahşaptı ve önünde bir avlu yer almaktaydı. Bu ilk Ayasofya bile olağanüstü bir yapıydı. 20 Haziran 404'te çıkan isyanlar sırasında bu ilk kilise yakılarak büyük ölçüde tahrip olmuştu. İlk kilisenin isyanlar sırasında yakılıp yıkılmasından sonra İmparator II. Theodosius bugünkü Ayasofya'nın bulunduğu yere ikinci bir kilisenin inşa edilmesi emrini verdi. İkinci Ayasofya'nın açılışı yine onun zamanında 10 Ekim 415'te gerçekleşti. Mimar Rafinos tarafından inşa edilen bu ikinci Ayasofya'da yine bazilika planlı, ahşap çatılı ve 5 nefliydi. Bu yapı 13-14 Ocak 532'de Nika ayaklanması sırasında yakılıp yıkılmıştır. İkinci Ayasofya'nın da yıkımından birkaç gün sonra İmparator 1. Justinian 23 Şubat 532'de öncekinden tümüyle farklı, daha büyük ve kendisinden önce gelen imparatorların yaptırdıkları kiliselerden çok daha görkemli bir kilise inşa ettirmeye karar verdi. Justinian bu işi yapacak mimarlar olarak fizikçi Miletli Isidoros ile matematikçi Tralesli Antemius'u görevlendirdi. Antemius daha inşaatın ilk yılında öldüğünden işi Isidoros sürdürmüştür. İnşaatta kullanılacak malzemeleri üretmek yerine imparatorluk topraklarında yer alan yapı ve tapınaklardaki yontulmuş hazır malzemelerden yararlanmak yoluna gidilmiştir. Bu yöntem sayesinde Ayasofya'nın inşaat süresinin çok kısa olması sağlanmıştır. Ayasofya'nın yapımında Efes'teki Artemis Tapınağı'ndan getirilen sütunların neflerde, Mısır'daki Güneş Tapınağı'ndan getirilen 8 adet porfir sütununun ise yarım kubbeler altında, Lübnan'daki Baalbek Tapınağı'ndan ve daha birçok tapınaktan getirilen sütunlardan 40 tanesi alt galeride, 67 tanesi ise üst galeride olmak üzere toplam 107 adet sütun kullanılmıştır. Kaplama ve sütunlarda kullanılan renkli taşlardan kırmızı porfir Mısır, yeşil porfir Yunanistan, beyaz mermer Marmara Adası, sarı taş Suriye ve kara taş İstanbul kökenlidir. Ayrıca Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelen taşlar kullanılmış, inşaatta 10.000'den fazla kişinin çalıştığı belirtilmektedir. 23 Aralık 532'de başlanan yapım çalışması 27 Aralık 537'de tamamlandığı gün İmparator Justinian mabedin içine girip "Tanrım, bana böyle bir ibadet yeri yapabilme fırsatı sağladığın için şükürler olsun" dedikten sonra Kudüs'teki Hazreti Süleyman mabedini kastederek "Ey Süleyman, seni geçtim" diye bağırdığı rivayet edilmektedir. Ayasofya mimari yönden incelendiğinde 7500 metrekarelik bir yüz ölçüme sahip 2 katlı bir yapıdır. Orta nef denilen büyük bir orta mekan, kuzey ve güneyde yer alan 2 yan nef, doğu ucunda yer alan apsit ve batı kısmında kapıların yer aldığı iç ve dış narteksler, bazilika planı ile merkezi planı birleştiren kubbeli bazilika tipinde bir yapı olup kubbe geçişi ve taşıyıcı sistem özellikleriyle mimarlık tarihinin de önemli bir dönüm noktasıdır. Ayasofya, İstanbul'a gelen yabancıların üzerinde öylesine büyüleyici derin bir etki bırakmıştır ki Bizans döneminde yaşayanlar Ayasofya'yı dünyada tek olarak nitelemişlerdir. Kubbe pencerelerinden sızan ışıkların duvarlardaki mozaiklerle oluşturdukları ışık oyunları dahiyane mimariyle birleşerek izleyicilere büyüleyici bir atmosfer yaratmaktaydı. 537 yılında tamamlanan kilisenin ilk mozaiklerinin yapımı 565 ile 578 yılları arasında tahtta olan 2. Justin döneminde tamamlanabilmiştir. Tonlarca altının kullanıldığı Ayasofya mozaiklerinin yapımında altının yanı sıra gümüş, renkli cam, pişmiş toprak ve renkli mermer gibi taş parçaları kullanılmıştır. 726'da 3. Leon'un ikonların yok edilmesi emriyle tüm ikona ve heykeller Ayasofya'dan kaldırılmıştı.
Ayasofya'da günümüzde görülen surat tasviri içeren mozaiklerin hepsi ikonoklazma dönemi sonrası yapılan mozaiklerdir. Bununla birlikte Ayasofya'da surat tasviri içermeyen mozaiklerden az bir kısmı 6. yüzyılda yapılan ilk mozaiklerdir. Tarihinde birçok defa depremlerle sarsılan Ayasofya, yapılışından kısa bir süre sonra meydana gelen 553 Gölcük ve 557 İstanbul depremlerinde ana kubbesi ile Doğu Yarım Kubbesi'nde çatlaklar meydana geldi. 7 Mayıs 558 depreminde ise ana kubbe tümüyle çöktü ve ilk ambon, siborium ve sunak da ezilerek yok oldu. İmparator derhal restorasyon çalışmasını başlattı ve bu çalışmanın başına Miletli Isidoros'un yeğeni genç Isidoros'u getirdi. Depremden ders alınarak bu kez yeniden çökmemesi için kubbenin yapımında hafif malzeme kullanıldı ve kubbe eskisine kıyasla 6 metre 25 santim daha yükseğe yapıldı. Ayasofya'nın daha sonra uğradığı tahribatlar arasında 859 yangını, bir yarım kubbesinin düşmesine neden olan 869 depremi ve ana kubbesinde hasara yol açan 989 depremi sayılabilir. 989 depreminden sonra İmparator II. Basil, kubbeyi Agine ve Ani'deki büyük kiliseleri inşa eden Ermeni mimar Tridat'a tamir ettirmiştir. Tridat, kubbenin bir kısmını ve batı kemerini onarmış ve kilise 6 yıl süren onarım çalışmasından sonra 994'te yeniden halka açılmıştır. 4. Haçlı Seferi sırasında Venedik Cumhuriyeti'nin Amadoçu Enrico Dandolo komutasındaki Haçlılar, İstanbul'u ele geçirip Ayasofya'yı yağmalamışlardır. Aralarında İsa'nın mezar taşından bir parça, İsa'nın sarıldığı bez olan Torino kefeni, Meryem'in sütü, azizlerin kemikleri gibi birçok kutsal emanet ile altın ve gümüşten yapılma değerli eşyalar çalındı. Kapılardaki altınlar bile sökülerek Batı kiliselerine götürüldüğü anlatılmaktadır. Latin istilası olarak anılan 1204-1261 arasındaki bu dönemde Ayasofya, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı bir katedrale dönüştürülmüştü. 16 Mayıs 1204 tarihinde Latin İmparatoru 1. Baudin imparatorluk tacını da Ayasofya'da giymiştir. Ayasofya 1261'de tekrar Bizanslıların kontrolüne geçtiğinde harap, virane ve yıkılmaya yüz tutmuş bir durumdaydı. 1317'de İmparator II. Andronikos finansmanını ölen eşi Irine'nin mirasından karşılayarak binanın kuzey ve doğu kısımlarına 4 adet istinat duvarı ekletti. 1344 depreminde kubbede yeni çatlaklar belirdi ve 19 Mayıs 1346'da binanın çeşitli kısımları çöktü. Bu olaydan sonra kilise 1354'te Astras ve Peralta adlı mimarların restorasyon çalışmasının başlamasına kadar kapalı kaldı. Aylarca yapılan hazırlık ve 53 günlük kuşatmadan sonra 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alır. Şehre giren Fatih Sultan Mehmet doğruca Ayasofya'nın bulunduğu mevkiye gider. Ayasofya'ya özel bir önem veren Fatih Sultan Mehmet, kilisenin derhal temizlenip camiye çevrilmesini emreder. Fetihten sonraki ilk cuma olan 1 Haziran 1453'te ilk cuma namazını Ayasofya'da kılmış ve Akşemseddin hutbeyi okumuştu. Fakat adını değiştirmedi. İlk minaresi onun döneminde hızlıca yapılması için ahşap olarak inşa edilmiştir. Daha sonra yine onun döneminde kalıcı olarak günümüze kadar ulaşan kırmızı tuğladan yaptırdığı minareyi görmekteyiz. Minarelerden diğeri Sultan II. Beyazıt tarafından eklenmiştir. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın fethettiği Macaristan'daki bir kiliseden Ayasofya'ya 2 dev kandil getirtilmiştir ki günümüzde bu kandiller mihrabın iki yanında yer alırlar. 2. Selim döneminde yorgunluk ve dayanıksızlık belirtileri gösterdiğinde Osmanlı baş mimarı Mimar Sinan tarafından eklenen dış istinat yapılarıyla payanda takviye edilerek son derece sağlamlaştırılmıştır. Günümüzde binanın 4 tarafındaki toplam 24 payandanın bir kısmı Osmanlı dönemine, bir kısmı Doğu Roma İmparatorluğu dönemine aittir. Bu istinat yapıları ile birlikte Sinan ayrıca kubbeyi taşıyan payeler ile yan duvarlar arasındaki boşlukları kemerler ile besleyerek kubbeyi iyice sağlamlaştırmış ve binaya 2 geniş minare, Hünkâr Mahfili ve 2. Selim'in türbesini eklemiştir. Mimar Sinan'ın yaptığı kapsamlı çalışmalardan dolayı Ayasofya Camii depreme karşı iyice sağlamlaştırılmıştır. 1577'de 3. Murat'ın, 3. Mehmet'in türbeleri ise 1600'lerde eklenmiştir. Ayasofya binasının içinde Osmanlı döneminde eklenen diğer yapılar arasında mermerlerden minber, Hünkâr Mahfili'ne açılan galeri, müezzin mahfili, mevlid balkonu, vaaz kürsüsü de sayılabilir. 3. Murat Bergama'da bulunmuş Helenistik döneminden kalma Bektaşi taşından yapılmış 2 küpü Ayasofya'nın ana nefine yerleştirmiştir. 1. Mahmut 1739'da binanın restore edilmesini emretti ve bir kütüphane ile binanın yanına
bir medrese, bir imarathane ve bir şadırvan ekletti. Böylece Ayasofya binası civardaki yapılarla birlikte bir külliyeye dönüştü. Bu dönemde ayrıca yeni bir sultan galerisi ve yeni bir mihrap yapıldı. Ayasofya'nın Osmanlı dönemindeki en ünlü restorasyonlarından biri Sultan Abdülmecid'in emriyle Gaspare Fossati ve kardeşi Giuseppe Fossati'nin nezaretinde 1847 ile 1849 yılları arasında yapılmıştır. Fossati kardeşler kubbe, tonoz ve sütunları sağlamlaştırdı ve binanın iç ve dış dekorasyonunu yeniden elden geçirdi. Üst kattaki galeri mozaiklerinin bir kısmı temizlendi, çok tahrip olanları ise sıvayla kaplandı. Alt katta kalan mozaik motifleri bu sıva üzerine resmedildi. Işıklandırma sistemini sağlayan yağ lambası avizeleri yenilendi. Ayasofya'ya girdiğinizde sizi etkileyecek onlarca şey vardır. Ama ikisi derinden etkiler. Birisi sonsuzluk hissi veren kubbesidir. Diğeri de bu sonsuzluğa yakışan devasa hat levhalardır. Allah, Muhammed, Hasan, Hüseyin ve ilk 4 halifenin adlarının Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından 1849'da Celle Sülüs hat tekniğiyle yazdığı bu levhalar İslam dünyasının en büyük hat levhaları olmakla ünlüdür. Boyu 7 metre 50 santim olan bu levhaların harf kalınlığı 35 santimdir. Usta levhaları kenevirden oluşturmuş yeşil zemin üzerine altın yaldız ile yazdığından Ayasofya Camii'ye asıldığı tarih olan 1849'dan günümüze kadar parlaklığını kaybetmeden korumuştur. Ayrıca Sultan Abdülmecid Ayasofya'nın dışında yeni bir medrese, muvakkitane inşa ettirmiş ve minareler aynı boya getirilmiştir. Bu restorasyon çalışmaları bittiğinde Ayasofya Camii 13 Temmuz 1849'da gerçekleştirilen bir törenle yeniden halka açıldı. Ayasofya Külliyesi'nin Osmanlı dönemindeki diğer yapılar arasında Sıbyan Mektebi, Şehzadeler Türbesi, Sebil, Sultan Mustafa ve Sultan İbrahim Türbesi ve Hazine Dairesi sayılabilir. 1930 ila 1935 yılları arasında restorasyon çalışmaları nedeniyle halka kapatılan Ayasofya'da Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle bir dizi çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli restorasyonlar, kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılması, temizlenmesi sayılabilir. Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934'teki kararıyla müzeye çevrilmiştir ve 1 Şubat 1935'te ziyarete açılmıştır. Temmuz 2016'da Ayasofya'da düzenlenen Kadir Gecesi programında 85 yıl aradan sonra sabah namazı ezanı okundu. Ramazan ayı boyunca Ayasofya'dan sahur programı ekranlara getirildi. Ekim 2016'da müzenin ibadete açık olan bölümü Hünkar Kasrı'nda Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten imam atandı. 2016 itibariyle Hünkar Kasrı bölümünde vakit namazlar kılınmaya ve minarelerinden Sultanahmet Camii ile 5 vakit çifte ezan okunmaya başlandı. 29 Mayıs 2020 tarihinde İstanbul'un 567. Fetih kutlamaları sırasında Ayasofya Camii'nde okunan Fetih Suresi ile birlikte anında rahatsızlanan iç ve dış odaklar bir kez daha mevzi olarak nifak seferberliği başlatmışlar. Ayasofya'nın maddi ve manevi mülkiyet hakkı 567 yıldır Türk milletinin zimmet ve zilyedindedir. 2 Temmuz 2020'de Danıştay 10. Dairesi'nin açıklayacağı karar ne olursa olsun, milletimiz Ayasofya'yı kutlu fethimizin simgesi, minber ve mihrabından, duvarlarından çınlayan tekbir seslerine kadar tertemiz alınların secdeye geleceği bir cami olarak görecektir.